Merhaba arkadaşlar, ben Karo. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar, eğer ki hesap incelemek istiyorsanız veya hatta koçluk yapmak isterseniz tabii ki ücrete bağlı aylık olarak Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz ve size yardımcı olacağım. Tekrardan bir koçluk alacağız. Hesabın sahibi kendisi dedi ki 26 gündür ben oynuyorum. Tavsiyeleri almışım ancak yani hiç hata yapmak istemiyorum ve bu konuda da senin yardımına ihtiyacım vardır. Tabii ki ben de elimden geleni yapıyorum. Hesap kendisi de dediği gibi çok fazla bir yatırım yapmayacak. Yani ona göre biz de planları ilerleyeceğiz ve bakalım neler yaparız. İlk başında tabii ki biraz su içeriz çünkü bu normaldir yani. Abi ondan sonrası başlayacağız çünkü önemlidir. Hesabın sahibi kendisi burada gördüğünüz gibi Kral Taş giyme töreni hala duruyor. Yani çok az bir miktar günlük tabii ki özel tekliften Çao Çao'yu alıyor. Aslında bu gerçekten çok büyük bir yardımdır bir hesaba. Yani size söyleyeyim ne kadar hızlı bir şekilde VIP 12-14 olun ya bazen o az para yatıran bir oyuncu bile buradan yani kurtarıyor. Çünkü bir hesap eğer ki KVK 2'ye kadar 2 kere KVK 2 oynarsa bu komutan fullenir ve o zamana kadar bir komutan takas hakkı çok rahat bir şekilde bir tanesini fullliyor. Büyüme sermayesi daha alınmamıştır. Aslında bu paket alınması gereken en önemli paketlerden birisidir. Tedarik deposundan da tabii ki böyle 30 günlük mücevher tedariği vardır. Kendisi dediği gibi aylık $100 ya belki $200 yatırım yapabiliyorum. Bazen de daha düşük olabiliyor. Yani bununla tamamen bu $100'ı biz karşılaşırsak aylık bir tane 30 günlük mücevher tedariği geliyor. Ve ondan harici 7 günlük tabii ki malzeme tedariği yani bir ay 4 haftadır. Yani buradan da neredeyse $20 paramız gidiyor. Buradan da $10, $30 bir paramız gitti ve gerçekten hesabımız çok güzel. Hala gelecek. Burada cevher mağazasından herhangi bir şey almamız mantıklı değildir. Geri kalanı nereye yatırabiliyoruz? Yani ticaret merkezi burası vardır arkadaşlar. Her ay bir kere geliyor. $5 da buradan yatırıyoruz. Geri kalanı nereye yatıracağız? Efsanevi gelen heykeller var ya etkinliği, paket. Bir efsanevi komutanı çağırdığınızdan 200 TL'lik bir paket geliyor. Onu alırsak daha mantıklı oluyor. Bazen de yükleme paketleri geliyor ya yükleme ödülleri geliyor aylık. Oradan da $50 harcıyoruz. Yani toplam $100, $120 da çok mükemmel bir hesap yapabiliyoruz. Şimdi hesaba bakalım neler vardır. Üzerinde 58K cevher vardır ancak VIP 9. Yani şu an üzerinde 58K cevher de VIP 19 kaldığında aslında beni şaşırttı. Çünkü cevher harcamaları biz sürekli söylüyoruz hangi tarihler geliyor. Şu an 23'e kadar gelmiyor. Yani 23 ayın 23'e şu an 12, 13, 14 günümüz vardır ve hesap yeni olduğu için çok fazlasıyla da yani burada ödülleri alacak buradaki geçitlerden, türbelerden falan yani rahatlıkla bir şekilde o zamana kadar belki 50K daha cevher toparlayacak ve kendisi de $50, $100, $150 para yatırdığına göre yani bu hesap her ay cevher harcamaya yetişebiliyor. O yüzden ilk hedefimiz VIP 10 olacağız yani. Bu gerçekten önemlidir bence. Hiçbir şekilde bunu kaçırmamalıdır yani bir hesap. Çünkü ne kadar hızlı bir şekilde VIP 10 olursa oluyor. Şu an yani en azından o zamana kadar 13 tane altın kafayı alıyoruz şu ana kadar. Yani 13 tane tabii ki 6 23'e kadar yani baya günümüz var. Tam 16 günü falan var. 16 tane altın kafa cepte oluyor. Ondan hariciyle geri kalanı da tabii ki o zamana kadar cevher toparlayacağız ve tekrardan VIP'ye 50K'yı basarız. O yüzden bugün muhakkak bu hesap VIP 10 olacak arkadaşlar. Ve buradaki medeniyete gelirsek medeniyet şu an Viking medeniyetinde. Aslında bir piyade oynuyor. Yani piyade oynadığı için Viking medeniyeti seçmiştir. Ancak burada Çin olsaydı çok daha mantıklı oluyordu. Yani burada iyi bir medeniyet değiştirme hakkı vardır tabii ki. Muhakkak bu hesaptan medeniyet değiştirme hakkı vardır. Çin'e girebiliyor. Uzun vadeli Çin'de kalabiliyor. Niye Çin'de kalabiliyor arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Çin'in burada arkadaşlar hem özel birimi piyadedir hem buradan da bütün kıtalarınızda %3 savunma veriyor. Yani buradaki medeniyet sizin için her türlü iyidir. Piyade oynuyorsunuz. Medeniyette değiştirme hakkınızı kullanabiliyorsunuz aslında şu anlık. İlerideki zamanlardan, etkinliklerden yapılıyor. Tekrardan burada askerlere gelirsek. Yani askerlere gelirsek sıralamalardan birlik gücüne bakacağız ilk başında. Üçüncü birlikte yer alınıyor hesap. Hesap üçüncü birlikte yer alındığından
gerçekten çok da hızlı bir şekilde gelişemiyor. Yani 8 seviye bir birlik hediyesi var ama birinci seviyesi 15 seviye bir birlik hediyesi vardır. Ve burada 3 milyon güçle rahat bir şekilde aldığı için yani bence buraya başvurabiliyor ve rahat bir şekilde eğer ki konuşursa ve R4'ler de konuşursa burada direkt birinci birliğe de alabiliyor. Eğer ki yani bu krallıktaki herhangi birisi bu videoyu izliyorsa lütfen bu hesabı kesinlikle birinci birliğe alırsınız, seviniriz ve size de bir reklam yapacağız, sözümüz olsun. Bu da benim elimden geleni olan bir şeydir, tabii ki yaparız yani muhakkak yapıyoruz. Kendisi de gördüğünüz gibi yani 3 milyon 300 bin, 300 milyon 400 bin bir gücü vardır. Teknolojiye gelirsek buradaki matematik ve mühendisliği 7 yani 8'e gidiyor mühendislik ve matematik. Bunları daha fazla bir şekilde yükseltmesi gerekiyor aslında. Şu ana kadar bir tık daha belki geç kalmış olabilir ancak az para harcayan bir oyuncu gerçekten güzel bir şekilde ilerlemiştir. Buraya geçersek T4'lerde burada 1-1-1 sadece onları yükselttiğimle birlikte piyade T4'ünü açmıştır. Gayet mantıklı, gayet doğru düzgün bir şey yapmıştır. T4'leri de şu anla birlikte üretiyor. Bunları 10-10 yaptığından tekrardan buraya gelebiliyor ve rahat bir şekilde diğer T4'leri ve buradaki gücünü tamamen basabiliyor. Bu da oldukça sağlam bir şeydir. Piyade oynadığı için direkt demir de basıyor zaten, baya doğrudur. Buradaki bazı paketlerimiz vardır hocam. Belki efsanevi bir ekipmanı elde ettiğinizde ya mor ya mavi ekipman elde ettiğinizde bir paketler geliyor. Materyal paketi. O paketi muhakkak alın. Her kaç tane gelirse bunların sonrasındaki tabii ki ilerideki zamanlar bunları görebiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde T5'e girmiyorsunuz yani. 40 milyon gücünüze sahip olmadığınızı göre Hisar'ı yükseltmenize hiçbir mantığı yoktur yani. O yüzden Hisar'a boş boşuna sözleşme kitabı harcamayın yani para basmayın buradan. Onu da size söylemek istiyorum. Askerlere de gördüğümüz gibi yani kıta ayrıntılardan 21K piyadesi vardır. 48K'da T3'ü vardır. T3'leri ilerideki zamanlarda bir etkinlikte T4'te çevirebiliyor ve rahat bir şekilde bir güç kasabiliyor. Aslında gayet düzgün ve gayet mantıklı bir şekilde şu ana kadar oynamıştır. Hesabın çantasından pek de kaynak yoktur. Ama kaynak olmadığı halde de yani bu hesap tedarik etmesi gereken bir şey var. O da kaynaklardır. Ya farm hesabı açacak veya krallıkta akım makbuzunun karşılığını yani kaynak alabiliyor. Hızlandırmaya bakarsak 23 gün, 24 gün genel hızlandırması var. 3 gün araştırma, 2 gün inşaat ve 11 gün eğitimi vardır. Eğitim hızlandırmalarını şu an tamamen biriktireceğiz çünkü T4'ü açtık. Ama bir etkinlikte o gücü basabiliyoruz. Yani 11 gün 12 gün hızlandırma ile T3'lerimizi T4'te çevirebiliyoruz. O yüzden gayet sağlıklı bir şekilde hızlandırmalarda her ne olursa olsun bir tane altın kafada bir altın kafadır etkinliklerden harcayabiliyor. Güçlendirmelerden %50 kıta kapasiteler ve 25'ler buradan duruyor. Saldırı ve savunmalarınızı hiçbir şekilde böyle kolay kolay boş boşuna harcamayın. Bunlara ihtiyacınız olacak. Ancak burada gördüğünüz gibi Osiris tabutu var. Bu Osiris tabutu her zaman kaydolun. Eğer ki altın yani altın tabii ki Osiris altın kısmını size başvuru yaptırabiliyorlar yani. Altını oynayın ama olmadı sizi almadılar. Diğer birliklere konuşun onlar alsınlar. Olmadı gümüş kısmını da oynayabiliyorsunuz. 5 tane altın kafayı rahatlıkla alabiliyorsunuz. Yani hem kaybedersiniz hem kazanırsınız. Bunu da size söyleyeyim. Buradaki dediğim gibi paketler bazen böyle yaptığınızdan geliyor. Onları da unutmayın. Ekipmanlara geçersek direkt piyade ekipmanları yavaş yavaş yapmıştır. Gayet sağlıklı, gayet düzgün bir şekilde bunları yapmış. Materyaller de buradan duruyor. Aslında bunları açabiliyorsunuz. İstersiniz, istemezsiniz de açmayabilirsiniz. Yani bunlar rastgele geliyor. Hiçbir şekilde hiçbir şey ifade etmez yani. Ha toplu olarak açsak ya tek tek olarak açsak. Gayet düzgün bir şekilde ekipmanlarını yapmıştır. Yavaş yavaş artık geçeriz. Yani şu an burada %5,5'lük bir piyade sağlığı var. Buradan da bir tane mor gelmiş. Tamamen hepsini tabii ki maviye çevirdiğimizde sonra da morlara başlayabiliriz yani. Ama ekipmanlardan da herhangi bir yanlış yoktur. Şu an efsanevi yapmamızın bir mantığı yoktur. Yani onu da size söylemek istiyorum. Buradaki gördüğünüz gibi bir sessiz sınav var. Bazı etkinliklerden Delana muskası da çıkıyor. Onu da yapabiliyorsunuz tabii ki. Çok da önemli oluyor yani bu piyadeler için Delana muskası. Bunu da size söylemek istiyorum. Boş boş ekipman yapmanızın bir mantığı yoktur yani. Bundakileri hiçbirine tabii ki İşletmeyin yani gerek yoktur. Bunlar çok da bir etkisi yoktur yani onu size söyleyeyim. Ya morlar ya maviler ve efsaneviler sadece daha fazla etkisi var. Yeşiller ve beyazlar pek de etkisi yoktur.
Buraya geçersek 37 tane ikmal kutusu, bunlar zaten sürekli açılıyor, bir şey değildir. Buradaki eylem puanlarımız önemli. Günlük görevlerini yaparken bu eylem puanlar doluyor. Yani buradaki gayet güzel bir şekilde eylem puanlarını toplamıştır. İlerideki zamanda tabii ki PKK başlığı yağmacılarla barbar gibi bir etkinliktir. Oradan bunları tamamen %85'i ya %75'i harcayacağız. Sağlam oluyor. Daha fazla hızlandırma kasmak istiyorsunuz, bu loharları açın. Bu loharlar size gerçekten çok fazlasıyla da fayda sağlanıyor. Özellikle maviler, çünkü 8 saatlik hızlandırma bile buradan çıkıyor, yani bunları kaçırmayın. 176 tane de altın kafası biriktirmiştir. İnanılmaz güzel bir seviyede, yani gerçekten helal olsun. Daha VIP 10 olmadan bu hesap 176 tane altın kafayı toparlamıştır. Demek ki hiçbir kafayı hiçbir komutana basmamıştır. Komutan kısımlarına gelirsek, bütün komutanlar bir seviyede. Aslında bir tık daha, yani saklı bir güç gibi bir şey yani gösterebiliyor buradan, bu hesaptan. Bu komutanları eğer ki sadece burada bunları basarsa fazlasıyla da güç basıyor arkadaşımız. Yani bunları da yapması daha mantıklı oluyor. Çünkü gücün ne kadar yüksekse o kadar daha fazla diğer birliklere girme şansınız oluyor. Yani bunları böyle yaparsınız. Sizin için daha mantıklı olacak aslında. Ve şu an gördüğünüz gibi, yani bir güç, yani bir saklı güçtür burası. İnsanlar daha iyi bir birliğe girmesi için bunları kullanıyorlar. Siz de kullanmanız daha mantıklı oluyor, yani bunları da size söyleyeyim. Ya hatta bazı komutanlarımız, mesela burada bu komutan 10 seviyede. Tamam mı? Burada bir iki tane yıldızı böyle basarsınız, geliştir dersiniz. Bir mavi komutan da olsa, yani sadece buradaki bu kafaları basarsınız arkadaşım, çok fazlasıyla size güç geliyor ve gücünüz daha yüksek hale gelecek yani. O yüzden böyle bir şekilde yaparsanız sizin için daha mantıklı oluyor. Ancak bunları sadece yeşiller ve mavilerle XP kitabı basmadan yapın. Çünkü gördüğünüz gibi 200 neredeyse bir güç kastınız şu an. Dördüncü becerisi de yine aynı şekilde denk gelebiliyor size. Veya hatta buradaki mesele bir tanesi böyledir arkadaşım. Tak tak tak, bir tane daha bastığınızda direkt geliştir. Buradan 2 seviye 2 yıldızı açıyor. Yani 2 kısmından ve böyle de hep bütün becerileri yani açtığınızdan sağlam bir şekilde bir gizli güç gibi düşünün yani. Hesabınız daha fazla güç geliyor ve burada oyuncuları daha iyi bir birlikte yer alabiliyor. Yani insanlar genelde bunları yapıyor ve bunu pek de çok fazla kişi söylemiyor yani. Ama yine de ben bütün videolarda bunları söylüyorum. Veya hatta yeşil komutanlar da aynı şekilde. Mesela bazı yeşil komutanlarımız 10 seviyede. Buradaki büyük yıldızlara basarsınız, daha mantıklı bir şekilde bunları 3 seviye 4 seviye yapabiliyorsunuz. Veya hatta bu komutanlar mesela burada becerileri mesela böyle bir şekilde 4 seviye oldu. 5 seviye yapıyorsunuz, sağlam bir şekilde güç bastınız. Yani bütün komutanlarınızda bunları deneyin. Hiçbir şekilde ha bu azdır bu çoktur yapmayın. Geri kalanı, burada bir 55 seviye bir Santuz'u vardır. Santuz'u 60 seviyeye girecek. 60 seviyede, yani fullemeye yakındır aslında. Güzel bir sağlam bir mor ekipman yapacağız bu hesaba. Arkasını da bir tane en azından 5-5-1-5-1 YSG koyarız. Fullemezsek bile yani bu hesapta çok sağlam bir şekilde güç basabiliyoruz ve sağlam bir şekilde de hesabımızda savaşabiliriz yani KYK1'de. En azından 150 milyon, 100 milyon bir güç basabileceğiz yani. Bunu da size söylemek istiyorum. Geri kalan neler kalıyor? Buradaki seferimiz, yani buradaki sefer kısmı, her seferinde biz hepsini deneyeceğiz. Yani hepsini 3 yıldız olmalıdır. Buradakiler de 3-3 yaparsak günlük ödüllerimizi de alacağız rahat bir şekilde ve burada Athleti'i daha hızlı bir şekilde yükseltebiliyoruz. Ve hatta buradaki yıldızlar ya XP kitapları bile alabiliyoruz. Ne kadar yükseksek o kadar daha fazla bir ödül alacağız. Genel olarak hesapta herhangi bir yanlış yoktur. Herhangi bir komutanı da altın kafa bastığını pek sanmıyorum, yani bu kadar mantıklı oynayan bir oyuncu yapmamıştır tabii ki. Geri kalan komutanları da hepsinin 10 seviyede olduğu için yani bir şey yapamıyor. Sadece böyle bir şekilde kaldığından bir güç yani yükseltmesi gerekiyor. Onu da ya yakında ya zaten yapacak hesap ve çok daha fazla güçlü hale gelecek. Yani burada gördüğünüz gibi ben bir 2-3 dakikada yani 200k 300k bir güç bastık, yani rahatlıkla hiçbir şey yapmadan bunu da rahatlıkla yaptık. Buradaki gördüğünüz gibi bir efsanevi komutan, yani çok daha fazlasıyla hepsini 10k 10k 15k bir güç bastığınızda size daha fazla güç katlanıyor. Hesap genel olarak gayet iyi bir durumda ve buradaki ilerideki zamanlarda neler yapacağımızı da hepsini beraber yaparız. Ancak ilk hedeflerimiz buradaki büyüme sermayesi alacağız.
büyüme sermayesi kesinlikle alacak. Tedarik deposunda 7 günlük malzeme tedariği, ilerideki günlerimizde bir tane $15'lık hızlandırma paketi geliyor. Onu da alacağız ve aylık harcamalarımızı da böyle bir şekilde yönlendiririz. Buradaki günlük görevlerimiz de zaten sürekli bitiyor. O yüzden bunlara gerek yok. Hesapta kaynak topluyorsunuz. Topladığınız için burada kesinlikle muhakkak hepsini bunları yani günlük kullanın. Hem de daha fazla ödül alıyorsunuz hem de buradaki günlük görevlerinizi rahat bir şekilde bitireceksiniz ve buradan da bir kaynaklar ve puanlar geliyor gördüğünüz gibi ve bu kaynaklarda eğer ki çarpı 30 gün yaparsak neredeyse 2'şer milyon, 3'er milyon bir kaynak oluyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.